Elimde çok basit bir plastik kap ve küçücük bir pipo filtre var. Sizce bununla balık üreterek satabilir miyiz? Selamlar, ben Murat ve bu kanalda bir akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyorum ve bu videoda sizi de aslında bu işe ortak etmeye çalışacağım. Hemen her hobicinin hayalidir akvaryumunda ürettiği balıkları bir yan gelir haline getirmek, belki yan gelirden çok bir işi haline getirmek. Ama buna nereden başlayacağınızı bilememek, nasıl adımlar atacağınızı bilememek bazı soru işaretlerini ortaya çıkarabilir. Size bu videoda olabilecek en basit şekilde balık üreterek bu balıkları büyütmeyi ve satmayı adım adım anlatacağım. Yaklaşık 15 yıldır birçok farklı şekilde akvaryum balığı üretiyorum ve bu akvaryum balıklarını bazılarını isteyerek satmam gerekiyor, vermem gerekiyor. Bazen de ücretsiz şekilde sahiplendirmem gerekiyor. Ama genel olarak baktığımızda ben bu balıkların büyük bir kısmını genel maliyetleri karşılamak ve arkamda gördüğünüz akvaryumları almak için kullandım. Yani bu konuda bayağı bir tecrübem var diyebiliriz. Keşke eski zamanların görüntüleri olsa ama önceden bu işi babamın işlettiği bir kıraathanede yapardık. Onlar balıkları büyütürlerdi, bize satma kısmı kalırdı. Daha sonrasında evde hobi amaçlı lise ve üniversite çağlarımda balık ürettim. Bu balıkları üreterek, satarak farklı sistemler kurdum, farklı takaslar yaptım. Yani bu konuda bayağı bir tecrübem var. Size bu videoda 10 tane lepistes alın, şu sisteme koyun, işte filenin içerisinde koyun, çıkan yavruları satın gibi bir mantıkla yaklaşmayacağım. Hatta söz konusu balık bir canlı doğuran bile olmayacak. Biz bu videoda olabilecek en maliyetsiz şekilde balık üretimini ele alacağız ve popüler bir balığı üreterek bir pazar oluşturmaya çalışacağız. Belki bu yolla, bu fikirle birçoğunuz aklında farklı sistemler gelişir ve belki bu sizin için de bir iş imkanına dönüşür. Bu yüzden aklıma gelmişken, yani bu fikir aklımda belirmişken sıcağı sıcağına bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi üreteceğimiz balıklar betalar. Beta balıkları yılın her zamanını talep görüyorlar ve birçok akvaryum hobicisi aslında bu işe betalarla başlıyor. Betalar ya da Japon balıklarıyla başlıyor. Böyle söylemek daha doğru. Çünkü bakımı kolay. Küçük alanlarda bakılabiliyor. Büyük akvaryumlar büyük sistem gereksinimleri istemiyor. Aynı zamanda çok fazla renk çeşitliliği, özel türü ve farklı boyutları var. Bu yüzden beta üreteceğimiz balık olacak. Burada sistemi en düşük maliyetle kuracağız. Bu yüzden elimde bir plastik kap var ki bu plastik kapları benim beta üretim serisinden mutlaka biliyorsunuzdur. Eğer izlemeyseniz aşağıdaki oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Bu videoda bu arada beta üretimini anlatmayacağım. Size en ucuz maliyetle sistem kurup yavruları büyütüp nasıl satacağınızı anlatacağım. Elimizde çok az bir bütçe olduğunu, 1000 lira gibi bir bütçe olduğunu varsayalım. Belki 1000 lira, 1200 lira gibi bir bütçe olduğunu varsayalım. Şimdi şöyle bir kapla başlıyoruz öncelikle. Bu kap, hatta şurada fiyat etiketi var. Gördüğünüz gibi 150 liraya almışım. 15 litrelik bir plastik kap. İçerisinde de küçücük, minicik bir pipo filtre var. Bu pipo filtreyi de yanılmıyorsam ya 150 ya 120 liraya falan aldım. Bunları sıfır almak zorunda değilsiniz öncelikle. Bu kap elinizde varsa maliyet sıfır. Pipo filtreyi bir şekilde ikinci el malzemeler satılan uygulamalardan alabilirsiniz. Belki bu 120 liralık pipo filtre 50 liraya 60 liraya bile gelebilir. Neredeyse maliyeti yarı yarıya indirebilirsiniz. Sadece balık bakacağınız sistemi kurmanız, su haricinde pipo filtreyi de ikinci el aldığınızı varsayarsak 60 liraya mal oldu. Hepsini sıfır aldığınızı ve pipo filtrenin 150 lira olduğunu varsayarsak sadece 300 liraya mal oldu. Şu anda içerisinde balık koyabileceğimiz bir sistemden bahsediyorum. Bizim bu pipo filtreyi çalıştırmak için bir hava motoruna ihtiyacımız var. Bunu da yine ikinci el uygulamalardan, ikinci el ürün satılan uygulamalardan alabilirsiniz. 100 liraya, 125 liraya ben birçok farklı pipo filtre görüyorum. Tek çıkışlı minik bir pipo filtreye ihtiyacımız var. En küçüğünü de alabilirsiniz. Bunu pet shoplarda ortalama 200-250 lira bandına şu anda bulabiliyorsunuz. Ki yakın zamanda ben aldım, fiyatı oradan biliyorum. Artık kaç para olduk? 550 lira olduk diyelim. Tavan fiyattan ilerleyelim. 300 lira kap ve pipo filtre, 250 liraya da hava motorunu aldığımızı varsayalım. Şu anda 550 lira cebimizden çıktı. Aslında baktığınızda günümüzde 550 lira bir iş kurmaya başlamak için gerçekten çok düşük bir rakam. En azından sistemi kurmaya başlamak için çok düşük bir rakam. Burada tabii bu işin ana sırrı sabır. Ben şimdi burada üretimden ve balıkları büyütmekten bahsedeceğim ama bir kapla başlayıp balık üretmek, sonrasında bunu geliştirmek
biraz zaman alır. Hatta belki 1 yıl, belki 1,5 yıl bile sürebilir. Bunu da göz önünde şimdiden bulundurun. Ama bir şeyler yapmak hiçbir şey yapmamaktan, bir adım atmak hiç adım atmamaktan iyidir. Bu yüzden şu anda olabilecek en iyi noktadayız. En masrafsız şekilde balık üretimine başlıyoruz. Şimdi kabımızı aldık, pipo filtremizi aldık, hava motorumuzu bağladık, artık sistem çalışıyor. Bir dişiye bir de erkeğe ihtiyacımız var. Betaların birçok farklı versiyonu var. Burada benim önerim dişiyi olabilecek en uygun fiyatlı, en kondisyonlu şekilde almak. Dişinin rengi beyaz olabilir, pembeye yakın kırmızı tonlarda olabilir. Bunlar bulabileceğiniz en kolay beta renkleri. Zaten bunu hemen her pet shop'ta görüyorsunuzdur, mutlaka görmüşsünüzdür de. Toplu şekilde gelen dişi betaların ağırlıklı olanları böyle pembemsi kırmızımsı, beyazımsı ya da mavi kırmızı tonlarındadır. Bu renkte bir tane dişi beta alsak bizim için ideal. Bunların da fiyatları pet shop'tan pet shop'a değişmekle beraber 100 ve 250 lira aralığında. Eğer damızlık bir dişi bulabiliyorsanız 250 liraya mutlaka alabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü dişi betaların fiyatları gerçekten uygun. Burada niye dişiyi çok fazla renk özelinde seçmiyoruz? Çünkü maliyeti minimumda tutmaya çalışıyoruz. Eğer bütçeniz uygunsa 350-400 liralık işte Galaxy betalar, koyu betalar seçebilirsiniz bu anlamda. Ama biz en tabandan, en dipten gitmeye çalışalım yine. 150, hadi diyelim 200 liraya bir dişi beta bulduk. Tam damızlık, yumurta toplamış. Beyaz renkte ya da pembe renkte fark etmez. Bir dişi beta bulduk. Şimdi erkek seçimine gelelim. Burada şimdi erkeğin kuyruk yapısı çok önemli. Erkeğin kondisyonu ve rengi çok önemli. Burada mavi olan betalardan uzak durmak piyasa açısından en iyisi bence. Çünkü üretimde ve talepte gerçekten kırmızı renkleri, kırmızı tonları taşıyan betalar çok daha fazla talep görüyorlar. Ve üretim anlamında da kırmızı betaları herkes üretmek istiyor ve bu yüzden yavrularınız daha değerli olacaktır. Dişiyi beyaz, erkeği kırmızı seçtik diyelim. Merak etmeyin, buradan çok farklı renkler de çıkacak. Burada seçtiğimiz erkeğin kuyruk yapısına, işte kondisyonuna ve büyüklüğüne göre fiyat değişebilir. Birçok yerde şu anda erkek beta fiyatları 250 lira ama bazı büyük şehirlerde 500 liraya kadar çıktığını gördüm. Biz bu noktada iyi bir beta seçtiğimizi düşünelim. Galaxy, Koi ya da farklı bir işte renk formunda olmayan bir betadan bahsediyorum. İyi bir beta seçtiğimizi düşünelim ve ortalama bir fiyat alalım. 300 lira olsun. Ne oldu? Bir 500 lira da aslında bu betaları harcamış olduk. Bu gözle bakarsak. 200'e dişiyi aldık diyelim. 300'e de erkeği aldık diyelim, 500 lira. 550 lira da sisteme vermiştik. Şu anda 1050 liraya artık üretime başlayabiliriz. Önümüz yaz olduğu için bugün başlarsanız bu işe herhangi bir ısıtıcı kullanmadan balık üretimine başlayabilirsiniz. Ki bu şu anda bugün bu işe başlayan için büyük avantaj. Bu saatten sonrası tamamen size kalmış. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Asla üretiminiz ilk anda, betaları yan yana koyduğunuz anda kusursuz işlemeyecek. Mutlaka problemler çıkacak. Erkeğiniz belki yumurtaları yiyecek. Belki bir ay gecikecek ama az önce de söylediğim gibi hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Denemiş olacaksınız. 1000 lirayla başlayıp belki bu işi daha fazla büyüteceksiniz. Belki yavruları sattıktan sonra yeni beta çiftleri edineceksiniz. Belki yavrularınızdan yeni çiftler edinip üretiminizi arttıracaksınız. Bu gözle bakın ve bu aşamada sabırlı olun derim. Üretim tekniklerini zaten videolarda bahsediyorum ve bununla ilgili bir oynatma listemiz var. O videolara giderek üretim tekniklerini tamamen öğrenebilirsiniz. Burada detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Ama dişiyi ve erkeği yan yana koyduk. Erkeğimiz köpük yuvamızı yaptı ve artık çiftleşme gerçekleşti. Yumurtalar çıktı. Bu aşamada şimdi artık süreç yavruları büyütmeye kalıyor. Bir beta ortalama 6 ayda gerçekten satılabilecek boyuta gelebiliyor. Ki bu balık üretimini yapanlar bilir, çok kısa bir süre. Lepistesler belki 3 ayda 4 ayda iyi boyutlara gelebiliyor. Satılabilecek, üretilebilecek boyutlara gelebiliyor ama piyasası gerçekten çok karışık. Biz bu yüzden talep görecek olan betaları tercih ediyoruz. Yani canlı doğuranlarla ilgili zaten bu piyasada çok fazla video, çok fazla üretim tekniği, çok fazla üretim yöntemi bulabilirsiniz. Hatta canlı doğuranların çok fazla rengini bile bulabilirsiniz. Hemen her gün yeni bir lepistes türü görüyorum aslında. Siz de mutlaka bu akvaryum konusunda ilgiliyseniz görüyorsunuzdur. Bu yüzden betalar bir tık daha stabil. Betaları seçmemizin en büyük sebebi de aslında bu. Şimdi yavrularımız çıktı diyelim. Beslenme maliyetini en aza düşüreceğiz. Tabii ki burada dişi ve erkeğin beslenmesi için de önemli bir etmen var. Protein ağırlıklı yemler almalıyız. Şu anda kaliteli küçük kutuda, küçük şu boyutlarda olan kutulardaki yemler 200 lira bandında falan. Bunu zaten balık alırken almanız gerekecek. Bunu eklemeyi unutmuştum. Yem masrafı iyi aklıma geldi aslında şu anda.
aşama aşama gittiğimiz için kademe kademe düşünüyorum. Yemi de 200 liradan varsaydık. Hadi sistemi kurmamız, yavruları almamız bize 1200 liraya mal oldu diyelim. 1200 lira şu anda bir sistem kurmak ve işe başlamak için hiçbir şey ya. Gerçekten hiçbir şey. Yavrular ilk birkaç günü çok basit yumurta yemleriyle geçirecekler. Balıklara yumurta vermek hakkında da bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Ama en basit mantıkla suda yumurta sarısını, haşlanmış yumurta sarısını hafifçe ezerek yavru betalarımıza vereceğiz. Aslında sürecin en önemli kısmı burada başlamış oluyor. Çünkü yavruları büyüteceğiz ki yeni sermaye oluşturabilelim. Gün ve gün yavruları takip etmek artık bir işinizin parçası. Tabii ki de bir kapta üretim yaparak bu kaptaki yavruları büyütmek aslında çok basit bir sistem. Günlük 10 dakikalık 15 dakikalık temizlikler ve 10 dakikalık 15 dakikalık besleme seanslarıyla bir kap dolusu beta yavrusu büyütebilirsiniz. İyi ihtimalle bu kaptan 100-150 taneye yakın yavru alabilirsiniz. Kötü ihtimalle 20-30 arası yavru alabilirsiniz. Yumurta beslemesi yaptınız ve ilk 3 ayı tamamladınız diyelim. Artık yavrularınız aslında cinsiyetlerini belli etmeye başlayacaklar. Burada betaları ayırmak verimliliği arttıracaktır. Çünkü 20 betanız var diyelim. En kötü ihtimali düşünelim, 20 tane yavru çıkarttınız. Bu 20 betanın arasında kavga etmesi ve birbirine zarar vermesi sizin aslında karınızı düşmesine sebep olacak. Bu yüzden ilk 3 ayın sonunda 3,5-4. aylarda hatta tamamen bu betaları ayırmak ve tek tek kaplara almak gerekiyor. Bu konuda benim önerim, eve mutlaka bir şekilde beşlik su alıyorsunuzdur. Beşlik suların şişeleri betalara bakmak için çok ideal bir ortam sunuyor aslında. Neden? Birincisi temizlenmesi çok kolay. İkincisi hacmi tek bir betanın bakımı için gayet uygun. Üçüncüsü de dışarıdan ışık alabildiği için de beta ile birlikte farklı canlı bitkilerde bunlarda üretebiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. Filtre edebiliyorsunuz suyunuzu. Nitekim videonun burasına koyacağım. Ben de bütün betalarımı neredeyse bu tarz kaplarda bakıyorum. Bu tarz kaplarda yetiştirip birbirlerine zarar vermelerini engelliyorum. Yapmanız gereken tek şey beşlik su şişelerini biriktirmek. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Yani bugün bir pet şişenin maliyeti neredeyse yok gibi bir şey. Evde kullandığınız suların pet şişelerini yavrularınız çıktıktan sonra biriktirmeye başlarsanız zaten kafa kafaya karşılayacaktır. Oldu da diyelim 150 betanız var. Bu kapta çıkan 100-120 beta, belki 150 yavrunuz var diyelim. Bu yavrular için şişe ayarlamak biraz daha zor olabilir. Ama zaten ilk üretimde bu kadar maksimum verimi almak da pek de mümkün gözükmüyor. En azından kendi tecrübelerim açısından konuşursak ben ilk defa beta ürettiğimde 3 yavruyu hayatta tutabilmiştim. Ki bunun üzerinden 3 sene geçmiş olmasına rağmen en son betaları çiftleştirmemde de hayatta kalan 3 yavrum var. Tabi bu süreçlerde benim hatalarım var. Şu anda yeni bir süreç içerisindeyiz. O seride şu anda daha fazla yavru göreceksiniz. Yakın zamanda güncelleme videosu gelecek. Ama en iyi ihtimalle bu ilk çiftleştirmeden sonraki bir sonraki eşleşmede benim toplamda 45 tane yavrum oldu. Şu anda 45'ini de büyütüyorum. Ve eşleşmeye hazır hale getiriyorum. Yakında bunların hepsini de size göstereceğim. Yani demek istediğim şu, ilk çiftleşmede başarısız olsanız bile ikinci çiftleşmede 45-50 taneye yakın betanız olacak. Bunlar için de uygun bir alan. Yani 50 betayı 50 şişeyi nereye koyacağız diye düşünürseniz evinizin küçük bir odası vardır. İlla kıyı köşe bir yer vardır. Buraya çok basit bir raf, belki kullanılmayan bir masa, belki kullanılmayan bir sehpa koyarak bunların üzerine dizebilirsiniz. Hatta şöyle bir şey var, yere bile dizebilirsiniz. Yani zarar görmeyeceğinden eminseniz yere bile dizerek bu betalara bakabilirsiniz. Betalarınız 4 aylıkken şişeleri aldınız diyelim. Artık şişelerde bekleyen betalarınız 6. ayını doldurdular. Özellikle erkek betalar tamamen görsellerini tamamlamış olacaklar. Bu aşamada bu betaları satma konusuna gelelim. Bir kapla başladık. Şimdi elimizde 50 tane beta var. Yarı yarıya olduğunu varsayıyorum. 25 dişi 25 erkek betamız var. Şimdi bu betaları biz doğrudan pet shop'a satarsak pet shop'lar sizden ortalama erkekleri 70 liradan gibi bir fiyata alacaktır. Çünkü 150-200 liraya satacaklarını varsayarak konuşuyorum. Dişilere de ortalama 40-50 lira gibi bir fiyattan alacaktır. Aslında baktığınızda 25 dişi 25 erkek şu anda kaç para ettiler? 25 dişiyi 50 liradan pet shop'a verdiğinizi varsayalım. Bu 1250 lira yapar ki sisteminizin şu anda kurduğunuz sistemin parası çıkmış oldu. 25 erkeği de 70 liradan pet shop'a verdiğinizi varsayalım. Bu da 1750 lira yapar. Bu da aslında ikinci bir sistem kurmak için size bir sermaye oluşturmuş oldu. Böylece ne olacak? İkinci 6 ayın sonunda İkinci bir sisteminiz olduğu için belki bu kapta 50 beta üretmişken artık 2 kapta 100 beta üretebileceksiniz. 100 betayı da satarak bu sistemi tekrar katlamış olacaksınız. Ama burada biz ne yapacağız? Betalarımızı doğrudan pet shop'a vermeyeceğiz. Hobici üretimi olarak işte herkesin bildiği sarı siteden ya da Facebook gruplarından ya da Instagram üzerinden elden satmaya çalışacağız. Çünkü 50 beta zaten bakımı kolay, gayet rahat bir şekilde bakılabilecek canlılar. Belli gruplara üye olarak buralarda paylaşımlar yapabilirsiniz. Betalarınızın görsel olarak güzel fotoğraflarını çekerek buralara koyabilirsiniz.
özellikle yerli üretim betalara karşı ciddi bir talep var. Böyle bu talep hiç son bulacak gibi durmuyor. Çünkü herkes yerli üretim iyi boyutlara gelmiş dişi betalar arıyor. İyi boyutlara gelmiş erkek betalar arıyor. Şu anda kendi üretimim için konuşacak olursam yavru betalarım var. Yeni yumurtadan çıktı sayılırlar ve bunlar için bile şu anda talep oluşuyor. Sıra bekleyenler var. Benden yavru almak isteyenler, bir an önce büyümesini bekleyenler var. Ki ben bile bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum bu betaların. Bu yüzden elinizde kalmayacak, mutlaka satacaksınız. Hiç şüpheniz olmasın. Özellikle dişilere, üretmek isteyen herkese elinizden çıkarabileceksiniz. Burada ne yapacağız? Dişilerimizi 150 liradan vereceğiz. Tıpkı bir pet shop gibi yaklaşacağız bu işe. Hobici üretimi betalar deyip, kaliteden bahsedip, güzel de biraz süsleyerek betalarımızı, dişilerimizi 150 liradan vereceğiz. Dişleri 150 liradan verdiğimizde ne olacak? 25 tane dişi bize toplamda 3750 lira kazandırmış olacak. Peki erkeklere ne yapacağız? Erkekleri yine pet shopçu usulüyle 250-300 lira bandından vereceğiz. Ki 250 lira şu anda bir beta için uygun bir fiyat. Piyasa bu şekilde ilerliyor çünkü. 25 tane erkeğimiz de 250 liradan verdiğimizde toplamda 6250 lira yapacak. Ve toplamda bu betaları elden çıkarttığımızda 10.000 lira gelir elde etmiş olacağız. Ki yem dahil 1200 liraya kurduğumuz bu küçük sistemden 10.000 liralık bir gelir elde etmiş olacağız 6 ay gibi kısa bir sürede. Artık bu 10.000 lirayı tekrar bu işe yatırabilirsiniz. Bu işi büyütmek için kullanabilirsiniz. Kap sayınızı arttırabilirsiniz. Gerekirse büyük bir akvaryum alıp 10.000 liralık bir sisteme geçebilirsiniz. Artık farklı balıkları üreterek bu işi geliştirebilirsiniz. 6 ay sabırlı olmak için gerçekten çok kısa bir süre. Dünya geneline baktığınızda bir işin kurulması 1 yıldan 2 yıldan kısa sürmüyor. Siz burada hem ticarete atılmış olacaksınız hem sevdiğiniz işi yaparak hobinizi bir yandan da gelire dönüştürmüş olacaksınız. Bu bağlamda baktığınızda çok basit, çok ucuz bir sistemle başlayıp güzel üretimhanelere sahip olabilirsiniz ki herkes bu şekilde başlıyor. Emin olun kimse bu işlere bir anda 200-300 bin lira yatırarak aman ben balık üreteyim diyerek başlamıyor. Herkes küçük akvaryumlarda, küçük kaplarda başlıyor. Günümüzde bu ekonomik şartlarda başlayabileceğiniz en uygun sistem bu olduğu için bunu anlatmaya ve balık üretimine başlayarak bu işten ufak da olsa bir gelir elde etmek isteyenlere, belki de hayalini gerçekleştirip bir üretimhane kurmak isteyenlere bir destek olmak istedim aslında bu videoyla. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Umarım fikirlerimi beğenmişsinizdir. Siz bu iş hakkında ne düşünüyorsunuz? Olur mu olmaz mı? Mutlaka yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu video belki de mini bir üretim kabıyla başlayıp büyük üretimhaneler kurmanıza vesile olacak. Umuyorum bu şekilde üretimhaneler görmek hepimize nasip olur. Umuyorum hepimiz ürettiği balıkların değer gördüğü zamanlara doğru ilerleriz. Bana destek olmak için aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları beğenerek yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.